Mozambik'ten herkese selamlar, sevgiler dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, keyfiniz de sağlığınız yerindedir. Güzel bir güne uyandık. Bayağı güneşli bir hava var. Bulut vesaire bir şey gözükmüyor. Dışarı çıktım, sizler için bir video yapmak istedim. Bu videomuzun konusu Mozambik'teki başkent Maputo'daki yerel yaşamlar. Buradaki insanlar nasıl hayatlar yaşıyor arkadaşlar? Bunu göstermek istiyorum sizlere. Bir tane mahalle var. Biraz böyle sıkıntılı bir mahalleymiş galiba. Oraya doğru yürüyorum şimdi. Orada insanlarla tanışıp kaynaşabilirsem mahallenin içine girip oradaki yaşamı sizlere göstermek istiyorum. 15-20 dakikalık bir yolum kaldı. Mahalleye ulaşacağım. Daha sonrasında insanlarla kaynaşmaya çalışacağım. Sonra bakalım kamerayı açabileceğiz mi, açamayacağız mı? Mahalleye girebileceğiz mi? Bizi nasıl karşılayacaklar merakla bekliyorum. Türkiye'nin lider su arıtma markası İhlas Arasebilon'un sponsorluğunda videomuz başlıyor. Sizler de evinizde su arıtma cihazına ihtiyaç duyuyorsanız linki açıklamaya bıraktım. Oradan bakabilirsiniz. Hadi bakalım mahalleye girelim. Türkiye'nin lider su arıtma markası Arasebilon Unique sunar. Dostlar çok şanslıyım. Genç bir arkadaşımla tanıştım. Sizleri de tanıştırmak istiyorum. Julieta. Kendisi o kadar şanslıyım ki Türkiye'yi ziyaret etmiş, İstanbul'u ziyaret etmiş. Mahallenin buralarda bir yerde böyle arkadaş grubuyla yürüyordu. Yanıma geldiler turist olduğum için. Ben mahallede bir 45 dakika dolandım arkadaşlar. İnsanlarla konuşmaya çalıştım. En son o grup yanıma geldi. Beraber tanıştık. Julieta'nın İngilizcesi gayet iyi. Çocukların da İngilizcesi gayet iyiydi. Burada yakında bir üniversite var, orada okuyorlarmış. Dedi ki ben gezdirebilirim istiyorsan sana bu mahalleyi dedi. Türkiye'ye gittiğini öğrenince de seve seve kabul ettim arkadaşlar. Hem kendisiyle birlikte mahalleyi gezeceğiz hem de ona Türkiye hakkında bir şeyler sormak istiyorum. Mahallenin içerisine giriş yaptık. Burası böyle plastikleri topladıkları ve sanırım burada satıyorlar mı, temizliyorlar mı, ne yapıyorlar bilmiyorum. Böyle bir alan arkadaşlar. Ya da su doldurdukları alan da olabilir. Çünkü Mozambik'te belli yerlerde su sıkıntısı var. Gidip belli alanlardan su da alabiliyorlar. Öyle durumlar da var arkadaşlar. Öyle bir şey de olabilir. İçeriye giremedik. Bayağı bir kalabalıktı önü. Sizlere söylemiş, anlatmış olayım. Burası Mozambik'in, Maputo'nun, başkent Maputo'nun en yoksul mahallelerinden bir tanesiymiş. Belli açılardan böyle sıkıntılı bir yanı da var. Suç oranları da var burada. Bakalım yani Julieta ile birlikte içeri girdik. Gezeceğiz, göreceğiz arkadaşlar nasıl bir yermiş. Sol tarafta bir market var. Demir parmaklıklarla marketler hep genellikle böyle çevrili güvenlik olarak. Böyle şişe vesaire bir şey toplamışlar, şu köşeye koymuşlar. İnsanların yaşadıkları evleri de bir yandan göstereyim arkadaşlar sizlere. Baksanıza kafalarında nasıl taşıyorlar şeyleri, yüklerini. Gerçekten çok zor ya. Cidden çok zor. Şu tarz böyle büfeler var. İnsanların evleri var arka tarafta. Ön kısmına da böyle bakkal market tarzı bir şeyler yapmışlar. Bak kendince önlem almış. Cam parçaları koymuş bahçesine kimse girmesin diye. Şöyle bir ara sokağa girdik. İnsanlar evlerin bahçelerini bu şekilde böyle saclarla çevirmişler, lastiklerle desteklemişler. Yol namına zaten bir şey yok. Bu şekilde böyle toprak, yer, çer çöp. Her yer pislik içinde maalesef. Buradaki yoksulluk çok ciddi seviyelerde arkadaşlar. Mozambik'teki yoksulluk. Önceki videolarda anlatmıştım. Zor şartlarda yaşıyorlar arkadaşlar. Şöyle mahalleleri göstereyim sizlere bir yandan. Böyle yerlerde bir kere çekim yapma şansımız olabilir. O yüzden dilim dönmeyince bilgileri aktarıp sizlere burayı hızlı bir şekilde göstermek istiyorum. Çok da uzun kalamıyoruz böyle yerlerde. İnsanlar çünkü rahatsız oluyor, işkilleniyor. Bakın duvarları bu şekilde kendilerince bir korumaya almışlar. Kimse atlayıp içeri girmesin diye belli ki hırsızlık olayları vesaireler yaşanıyor buralarda. Bazı sokaklar oldukça sakin arkadaşlar. Bazı sokaklarda böyle kalabalık gruplar bekliyor. Mesela bu sokağa girmeden önce bir yerden geçtik. O kadar böyle tekinsizdi ki. Burada da mesela şöyle su birikmiş arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. O kadar tekinsizdi ki yani Mozambik'te belli yerlerde uyuşturucu kullanımı, Maputo'da daha doğrusu, belli yerlerde uyuşturucu kullanımı, satımı yaygın. Bu mahallenin içerisinde de belli caddelerde, sokaklarda var. Dikkatli olmaya çalışıyorum. Her yerde kamerayı çıkarmamaya çalışıyorum. Köşede bekliyor olabilirler, torba tutuyor olabilirler. Her şey olabilir arkadaşlar. Burada çeteleşme olayları da var çünkü. Şimdi buraya gündüz vakti belli zamanlarda polis gelip sözde güvenliği sağlıyormuş. Ama ve lakin geceleri hiç uğramıyorlarmış buraya. Belli mahallelere daha doğrusu. Sıkıntıya düşersiniz yani böyle yerlerde.
Genelde bu tarz mahallelere geliyorum. Bir noktada böyle insanlarla tanışmaya çalışıyorum ki buralı birisi gezdirsin beni. Arkadaşımız sağ olsun mahallesini gezdiriyor. Şanslıyım yani. Hem İngilizce biliyor hem Türkiye'ye gitmiş. O yüzden şanslıyım açıkçası. Ama yine de dikkati elden bırakmamak lazım. Görevliler gelmişler. Bir şeyler yapacaklar ama artık elektrik için mi, başka bir şey için mi bilmiyorum. Altyapı olayı çok kötü arkadaşlar Maputo'da. Ciddi anlamda sıkıntılı bir şehir altyapı açısından. Temiz su yok, elektrik problem belli açılardan, güvenlik yok. Maraba. That's the only word I know on Turkish. Cezayir'de Türklerle birlikte çalışmış, sadece merhaba aklında kalmış arkadaşlar. Belki de sadece onu öğrendi. Şimdi mahallede böyle yeni kişilerle tanışarak gezmeye devam ediyoruz. Botar. Hola, buen dia. Bon dia, okay. Okay. It's not time for botar. Mahallenin bu kısmı birazcık sakin görünüyor arkadaşlar. Büyük ihtimalle insanların çoğu çalışmaya gitmiştir. Önceki videolardan hatırlıyorsunuz, pazar yerlerini gezmiştik. Genellikle böyle sokakta bir şeyler satıyorlar. İnsanlar gayri resmi olarak, kayıt dışı olarak çalışıyorlar ve bir şekilde hayatlarını kazanmaya çalışıyorlar. Ama bunun dışında iş yapanlar da var tabii ki. Onlar da çok düşük ücret kazanıyorlar arkadaşlar. Burada işsizlik problemi var ne yazık ki. İşsizlik problemi var. O yüzden iş bulma olanı sıkıntı. Ne yapıyor insanlar? Sokaklarda bir şey satarak hayatlarını kazanıyorlar. Burada da gençler top oynuyor. Mahallenin futbol sahası arkadaşlar burası. Mahallenin futbol sahası. Top oynuyorlar burada. Oy 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 oy. Güzel yetenekler çıkar ha buradan. Baksana, ayakkabı yok. Ekipman yok. Oy. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? O que tu és para Não, sou como vizinho. This is my, the way you grew up here, like everybody in all the countries, I myself, I grew up in the fields like this. We play without socks, without anything, as you can see. But it can, that's our reality. People grew up here, the good players. If you know Ronaldinho Gaúcho in Brazil, he grew up playing football like this. I'm not saying that that's a good thing, That's because, they are supposed to play with socks, with shoes, things like this, But that's their reality that they do, at least to enjoy themselves, for not getting in a good bad world, for example, for not smoking, for not doing bad things. So that's the thing that they do to enjoy themselves, Yeah, they're having their own childhood, you understand? Arkadaşımız çok güzel açıkladı. Mozambik'in, Maputo'nun yoksul mahallelerinde çocuklar böyle futbol oynayarak çetelerden, uyuşturucudan, kötü şeylerden uzak kalıyorlar arkadaşlar. Kimisi sporla yapıyor, kimisi müzikle yapıyor. Bu genç kardeşlerimiz de burada futbol oynuyorlar ve kötü şeylerden uzak kalıyorlar. Umarım uzak kalmaya devam ederler ve eğlenmeye devam ederler. Burada duvarları boyamışlar. Baksana böyle ellerine boya sürüp şey de yapmışlar böyle. İzini de yapmışlar. Duvarlarda güzel mesajlar veriliyor arkadaşlar Maputo'nun belli mahallelerinde. O grafitileri görüyorsunuz, muralleri görüyorsunuz. Güzel mesajlar içeriyor onlar. İşte suyu dikkatli kullanın, etrafı kirletmeyin gibi mesajlar da içeriyor. Mahalle labirent gibi ama yani tek başıma gelsem %100 kaybolurdum. %100 kaybolurdum. Yani harita olmadan ya da biri olmadan yolunuzu bulamazsınız. Buradan gidiyoruz galiba, aynen. Bayağı bir su birikmiş burada. Kötü de bir koku geliyor. Pis su tahmin edebileceğiniz üzere. Çocuklar sokaklarda top oynayarak, birbirleriyle vakit geçirerek büyüyorlar. İnternet sıkıntısı yaşanıyor, elektrik sıkıntısı yaşanıyor, su sıkıntısı, temiz su sıkıntısı yaşanıyor. İnsanlar iş bulamıyor. Günlük 2 dolara kadar düşüyor arkadaşlar kazançlar. Yani günlük 2 dolar, aylık böyle 50-60 dolar civarı bir kazanç yapıyor. Burada her sektörün kendine ait bir asgari ücreti varmış. Yani bizde mesela tek bir asgari ücret belirlenir ya, genel bir asgari ücret belirlenir. Ona göre siz bir işe girerken pazarlığınızı yaparsınız. Kaç para kazanmak istiyorsanız, ki genelde asgari ücret verirler. Burada her sektörde farklı. O yüzden çalıştığınız sektör de çok önemli. Gençler üniversite okuyor ama ve lakin iş bulma olanağı dediğim gibi sıkıntılı.
Genellikle bu tarz böyle yoksul mahallelerde büyüyorlar insanlar, yaşıyorlar, büyüyorlar. Ve ömrü boyunca bu mahallelerde hayatlarını geçiriyorlar. O yüzden buradaki insanların durumunu açıkçası ben yani çok anladığımı söyleyemem. Çünkü ben böyle bir yerde büyümedim. Sizlerin yorumlarını bekliyorum arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz? Fikirleriniz önemli benim için. Yani böyle yerler gezip gösteriyorum sizlere. Mesela şu an Mozambik'in bir gerçeğini görüyoruz. Yorumlarınızı merak ediyorum. Belli başlı yerlerde böyle tezgahlar var. Çeşitli meyveler, sebzeler vesaireler bir şeyler satıyor insanlar. Ya şöyle arkadaşım uyarıyor beni de suların oradan gitme diye. Belli başlı yerlerde sular birikmiş durumda. Böyle mahallelerde gezerken yanınızda biri olsa bile bazen video konusu sıkıntı olabiliyor. Biraz önce saydığım sebeplerden dolayı. Çünkü herhangi bir çete üyesini ya da uyuşturucu satıcısını sokakta görebiliyorsunuz. Bazen insanlar videoya da sıcak bakmıyorlar, tepki gösteriyorlar. Neden fotoğraf video çekiyorsun gibisinden. Anlayabiliyorum o insanları da tabii ki. Kimseyi rahatsız etmeden, saygı sınırlarını aşmadan yaşadıkları yerleri, gerçekliği göstermek istiyorum dostlar. Yani yoksullukla ilgili ne anlatabilirim gerçekten bilmiyorum. İnsan onuruna yakışmayacak bir yaşam. Dünyanın her bir noktasında bu tarz böyle yoksul mahalleler var. Ne yazık ki dünyanın bir gerçeği. Oy to the beam. To the beam. Şöyle taşlara basarak suya girmeden geçmeye çalışıyoruz sokaklardan. Usually people there don't see white people, so it's a very sensitive to see white people here. So very emotion, very exciting. Say that white people, white people, white people. In Portugal, I say branco, branco, come in, come in, branco, yes, branco, branco, come in, come in, come. Burası bayağı büyük bir mahalle yalnız arkadaşlar. Tam olarak kaç kişi yaşıyor bilmiyorum. Ama bayağı büyük bir mahalle. Birazcık gezdik, dolaştık. Belli başlı yerlerde asfalt yollar var bu arada. Ama oraları mahallenin böyle ana caddesi gibi düşünebilirsiniz. Biraz daha böyle aralara girdiğiniz zaman yollar bu şekilde. Su birikmiş, çamur oluşmuş. Her yerde çöp var. Evleri zaten görüyorsunuz mahalleye girdiğimizden beri. Yani insanlar gerçekten çok rezil koşullarda yaşıyorlar ya maalesef. Mozambik 477 sene Portekiz sömürgesinde kaldı. Daha sonrasında bağımsızlığını kazanmak için bir mücadele verdi. Bağımsızlığını kazandı. Bu sefer de iç savaşlarla boğuştu. Yani hep ülke problemlerle boğuştu arkadaşlar. Bu sebepten kaynaklı olarak ülkede kalifiye işçi yok. Yani var ama çok az arkadaşlar. Genellikle böyle The post of the police. Post of the Police. Ha burası Yeah. polis karakoluymuş. Şöyle arkadaşım söylüyor. Orayı da göstereyim sizlere. Genellikle Portekizliler buradan kaçtıktan sonra, gittikten sonra o kalifiye iş gücü de gidiyor ve buraları tahrip edip gidiyorlar. Daha sonrasında yaşanan iç savaş, altyapının çökmesi, şehirlerin tahrip olması, insanların hayatını kaybetmesi, çeşitli böyle doğal afetlerin yaşanması, terör olaylarının yaşanması Mozambik'in sürekli olarak geri kalmasına vesile oluyor dostlar. Burada da bir futbol sahası var ama yağmurdan kaynaklı olarak sanırım şu an burada top oynanamıyor. Arkadaşlarım öyle söyledi. Çocuklar diğer alanları tercih ediyorlar top oynamak için. Dostlar şimdi mahalledeki bir evi ziyaret edeceğiz. Çekim için izin aldık. Şöyle içeriye girelim. Ayakkabılarımı çıkarayım burada. Oy to the beam. Ya tokalaşalım sen de. No? Ha tamam. Ayakkabılarını giy diyorlar. Ayakkabıları çıkardım da ben. Saygıdan ayakkabılarını giy diyorlar. Bayağı bir toz ama ayakkabı ya. Çıkarsak iyiydi aslında ama. Şöyle içeriği göstermek istiyorum sizlere. Oi, tudo bem? Tô bem, tô bem. Tudo bem? Como te llamas? Nome, nome. Lucinda. 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 Sim, sim, sim. Burak. Burak. Mucho gusto. Oh. Lucinda ablamızın evi. Kardeşim mahalleyi beraber gezdik dolaştık birazcık. Your name? Zafrin. Zufrin. Yes. Nice to meet you. Dostlar sizlere şöyle buradaki bir
ailenin evini göstermek istiyorum. Burası, this is kitchen. Yes. Burası the kitchen. mutfakları arkadaşlar. Şöyle mutfaklarını göstereyim. Çeşitli böyle bakliyatlar var. Bir yerlere koymuşlar, istiflemişler. Burada şişe suları var. Burası ocakları arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tüple ocakları var burada. Oh, you don't need, no you don't need. Thank you. Burada bir şeyler pişiriyorlar. Bu masada büyük ihtimalle yemek yiyorlar. Eşyaları vesaireleri var. Burası salonları. Televizyon açık bir program oynuyor. Şöyle salonlarını göstermek istiyorum sizlere. Burası bir oda. Abladan izin aldım. Şöyle odayı da göstermek istiyorum arkadaşlar. Böyle eşyalarını koymuşlar. Şöyle çok da rahatsız etmeyeyim. Burası gençlerden birinin odası sanırım. Ya da abla da kalıyor olabilir, bilmiyorum. Kapı var ama şöyle perde de var arkadaşlar. Büyük ihtimalle hava alsın diye kapıyı kapatmıyorlardır. Perdeyle kapatıyorlardır sadece. Burası da mutfağın bir parçası, bir kısmı diyebiliriz. Burada herhangi bir musluk vesaire yok ama su kovaları var. Çeşitli böyle eşyalar, tencereler vesaireler var. Burada da yemek pişiriyorlar sanırım. Yine farklı yemekleri böyle bahçede pişiriyor olabilirler. Burada bir tencere kaynıyor şu an kömür ateşinde. Burası da arka bahçeleri arkadaşlar. Önde de ufak böyle balkon gibi bir yer var. Ev tamamen bu kadar. Burada böyle çöpleri biriktiriyorlar. Sanırım bu metalleri de topluyor olabilirler. Bu şekilde de hayatlarını geçindiriyor olabilirler. Burada çamaşırlarını asmışlar. Burası da tuvaletleri. İzin aldığım için gösterebiliyorum arkadaşlar. Bu arada saygısızlık olarak algılayacak olanlar vardır. Öyle algılamasın lütfen, çünkü bu yaşantıları görmeniz lazım. Burası da duş. İnsanların hangi koşullarda yaşadığını en net ve en yalın haliyle göstermek istiyorum. Bu yüzden izin alarak her bir detayı sizlerle paylaşıyorum. Saygısızlık yapmamak adına sürekli soruyorum, şunu çekebilir miyim, bunu çekebilir miyim diye. Buraya geldiğimde de neleri çekmemi istemiyorsanız onu gösterin, onu çekmeyeceğim dedim ve ona göre hareket ediyorum arkadaşlar. Yani içiniz rahat olsun. İnsanların gerçekliği bu Mozambik'te arkadaşlar. Yoksul insanlar bu şekilde yaşıyorlar ki genel itibariyle böyle. Yani çok küçük bir ayrıcalıklı kesim daha iyi koşullarda yaşıyor. İçiniz bu arada şu konuda da rahat olsun. Bu tarz yerlerde gezdiğimde insanlara ben destek de oluyorum. Sadece bunu kamerada göstermeyi sevmiyorum. Bunu da söyleyeyim dostlar. Ben bunu barbunya sandım, tamam mı? Çok yakından bakmadım. Biraz da karanlık içerisi. Bunu barbunya sandım. Meğerse fıstıkmış bu arkadaşlar. Bu fıstığı bu şekilde böyle tatlı yapıyorlar. Şeker ekleyip tatlı yapıyorlar ya da şöyle ufak paketler halinde satıyorlar arkadaşlar. Tuzlu bir fıstık şeklinde satıyorlar. Abla bu şekilde hayatını geçindiriyormuş, kazanıyormuş. Yer fıstığı arkadaşlar. Barbunya zannettim. Bak yemin ediyorum barbunya zannettim ha. Ciao, Julieta. Ciao, bye bye. Dostlar, mahalleden ayrıldık. Elimden geldiğince sizlere orayı göstermeye çalıştım. Şimdi şehrin farklı bir noktasındayız. Burası Museo olarak geçiyor. Yani müze bölgesi. Bu ismi vermelerinin sebebi tahmin edebileceğiniz üzere bu çevrede çok fazla müze olması. O yüzden müze ismini vermişler bu bölgeye. Sokakta bir sürü satıcı görüyoruz yine. İnsanlar ekmeklerini kazanmaya devam ediyorlar. Julieta güzel bir yere getirdi beni. Buradan manzarayı görebiliriz dedi. Daha önceden ben buraya gelmemiştim. Şöyle sizlere aşağıdaki parkı ve manzarayı göstermek istiyorum. Dostlar, şimdi Julieta'nın Türkiye tecrübelerini sormak istiyorum. So, how was the experience in Istanbul, Turkey? Hello, I'm Juliet. So it's a beautiful experience. I like it so much. Turkey is a very big. It's a very big, very interesting, very nice. I like it so much. I want to live in Istanbul. You want to live in Istanbul? I want to live in Istanbul. So because it's the beautiful place. People are very funny, very happy. Hospitable. Exactly, yes. Hospital. And how was the food? Food is a very delicious. I like it so much. What was your favorite food in Turkey? My favorite food in Turkey is kebab. Kebab. Turkish. Mozambique really watch TV series on Turkey, so I cannot Novelas turcas. novelas turcas. So I cannot Turks in TV series. I cannot Adana, Bosna, Antalya, Ankara, İzmir? Istanbul, Izmir too. Izmir. So go to Turkish is to
take the dream for reality. It's a very emotions. Do you want to go back Turkey? I want to take me Burak. I want to go back to Turkish. I really like Turkish. I really like people of Turkish. I really like food of Turkish. I really like all of Turkey. I really like Istanbul. Evet arkadaşlar, şimdi yemek yeme vakti. Burada iş yerlerinin olduğu bölgelerde kadınlar arabayla iş yerlerinin olduğu yere geliyorlar. Evde yaptıkları tencere yemeklerini burada satıyorlar arkadaşlar. Onu keşfettim. Hemen kendime gittim. Oradan bir yemek aldım. Öncelikle kendi yemeğimi sizlere göstermek istiyorum. Bol pilav. Bayağı bol pilav koydu. Sanırım bu biberli, soğanlı, domatesli dana eti arkadaşlar. Onun yanında patates görüyorum. Feijoada var, yani fasulye var ve salata koydular. Ben dana eti istedim. Ben normal böyle lök dana eti koyacak zannettim. Domates sosu biberle, soğanla karıştırmış, patates de var. Daha güzel. Yani çok daha güzel. Ben direkt böyle soslayıp ya da kızartıp koyacaklar diye düşünmüştüm ama böyle daha iyi olmuş. Bunun fiyatı 380 metikal. Genç kardeşim de fast food bir şeyler yemek istedi. Buradaki bir fast food zincirinden kendisine bir şeyler aldık. O da şimdi yemeğini yiyecek. Ben de yemeğimi yiyeceğim arkadaşlar. Lezzetli görünüyor ya. Şöyle bir tadına bakalım istiyorum. Geldiğimden beri yediğim açık ara en lezzetli yemek arkadaşlar. Ve 380 metikal. Bana afiyet olsun. Videomuzun da sonuna geldik. Umarım ilgiyle izlemişsinizdir. Sizlere buradaki yerel yaşamları göstermek istedim. Bu mahalleyi göstermek istedim. Ve yaşananları hep birlikte gördük arkadaşlar. İnsanların yaşadıkları koşulları gördük. Bir sonraki video farklı bir ülkeden olacak. Maceramız devam ediyor. Umarım o videoları da ilgiyle izlersiniz. Videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Böylelikle beni desteklemiş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.